Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde her bütçeye göre okçu ve asas dizeceğiz. Karakteri en uygun fiyatla ve en kaliteli şekilde nasıl yapılandırabileceğimizin üzerinde duracağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Düşük seviye rock itemleriyle başlayalım. Ben genellikle yarı ofansif oynamayı tercih ediyorum. Çünkü farm atarken ya da exp kasarken minimum hasar almamız giderlerimizi de düşürecektir. Ayrıca kolay kolay ölmeyiz. Yine de atak her zaman ilk tercihimiz olacaktır. Küpe olarak Old M'e en uygun tercih olacaktır. Çünkü zaten düşük bütçeli bir çar yapıyoruz ve ne canımız ne de defansımız doğru düzgün olacak. Buna bağlı olarak da defans ve HP açısından açığımızı bir nebze kapatacaktır. Eğer full atak oynamak isterseniz alternatif olarak Silver Earring tercih edebilirsiniz. Neck olarak Old Agility Neck en uygun tercihtir. Küpeleri defansif seçtiğimiz için 15 Dex çok işimize yarar. Belt olarak da Old Elf Belt oldukça uygun bir tercihtir. Hem 10 Dex veriyor hem de 30 defansı var. Kolye ve kemer olarak bu ikisi dışında bir item tercih etmeye gerek yok. Bence alternatifleri kesinlikle bunlardan iyi değil. Ring için iki alternatif var. Elf Ring ya da Old Roll. Elf Ring çok daha ucuzdur ancak özellikleri de bir o kadar kısıtlı. Atak oynayanlar tercih edebilir ancak Old Roll daha iyi bir itemdir. Dual olarak taktığımızda her özellikten oldukça fazla almış olacağız. Bunun tek sıkıntısı takıldığında satılamıyor olması. Yani buna verdiğimiz para biraz çöp oluyor diyebiliriz. Ben hızlıca para kasar, itemimi dizerim diyenler için hatalı bir item tercihi olur. Ancak rol yapıp diğer tüm itemleri belli bir seviyeye getirdikten sonra yüzükleri değiştiririm diyenler için oldukça uygundur. Elimize ise en kötü ihtimalle artı bir rebirth Iron Bow almalıyız. Görev itemlerinden gelen okların atağı gerçekten düşük. En fazla 110 atakla bow alabiliyoruz. Ancak Iron Bow 119 ataktır. Üstümüze görevlerden gelen troll armorlar yeterlidir. Atağı, defansı fena sayılmaz. Bizi biraz para kasana kadar idare edecektir. Yeni sunucularda oynuyorsanız en azından artı 8 FP set giyebilirsiniz. Eski sunucularda oynuyorsanız zırha para vermeyin. Çünkü günlük mitri göreviyle birlikte çok rahatlıkla kısa sürede 7 seti çıkartabilirsiniz. Bilmeyenler için görevin nasıl yapıldığına daha sonra değineceğim. Özetleyecek olursak Dual Old M'e, Old Agi, Old Elf Belt ve Dual Old Elf Ring artı bir Rebirth Iron Bow ve 7 mitril setini tamamlamış 80. seviye olan bir okçu Wolf'ünü bastığında tamı tamına 1977 atağa ulaşmaktadır. Saydığımız itemlerin fiyatı her sunucuda değişik ancak Rosetta için abartarak hesaplayacak olursam 70 M ederi var. Asas oynuyorsanız da üstünüz tamamen aynı, elinize ise 7 şart 7 Weapon Breaker tercih edebilirsiniz. Char da ekrana geldiği gibi olur. Yine 70 M civarında bir masrafınız olacaktır. Hesaba kıyafetler dahil değildir. Orta sınıf dizeceksek biraz daha kesenin ağzını açmak gerekir. Küpe olarak artı 0 kok veya artı 1 M'e tercih edebilirsiniz. Fiyatları genellikle birbirine yakın iki itemlerdir. Ancak M'e bir tık pahalıdır. Orta sınıf bir okçu için yapacağımız build biraz daha atağa yönelik olacağından ben olsam kok tercih ederdim ve ekstra 4 dex alırdım. Defansif hakkımı Neck için kullanıyorum. Neck olarak BDN 1 tercih ediyorum. 15 dex ve 150 HP veriyor. Out artı 1 tercih etseydik daha fazla para vermiş olacaktık. BDN tercih ederek hem küpelerden aldığımız dexler ile aradaki farkı kapattık. Hem fiyatı ucuz tutup hem de canımızı arttırdık. Belt olarak Judy artı 2 ilk tercihim olacaktır. Fiyatı çok güzel. Artı bir elf belt'e göre dex'i fazla hem de ekstra HP'si var. 28 defansı kaybetmeye değer bir itemdir. Yüzük olarak şüphesiz artı 3 Ymir Ring olacaktır. Artı 2 Foverin de yapılabilir. Ancak 26 defans için 4 HP 4 dex kaybediyoruz. Atağımızı çok da kısma taraftarı değilim. Bütçeniz yeterli ise artı 3 Favorin alır, keyfinize bakarsınız. Alamıyorsanız artı 3 Ymir Ring her zaman ilk tercihtir. Silah olarak benim şüphesiz tercihim artı 7 Helenit. Eğer daha defansif olmak isterseniz EE7 tercih edebilirsiniz. Crossbow atak hızı bakımından çok daha iyi olduğundan uzun vadede daha fazla hasar çıkartacaktır. Eğer crossbow sevmiyorsanız EE7 ya da bütçeniz biraz daha arttırarak artı 5 Rebirth Iron Bow yapabilirsiniz. Kıyafet tercihi yine 7 mitre set olabilir. Eğer yeni sunucudaysanız ya da Adrim oynuyorsanız artı 8 Cheat'in en uygun tercihtir. 7 mitril yapmadan başka bir zırha ihtiyacınız olmayacaktır. Özetleyecek olursak Dual 0 Kok, 1 BDN, 2 Judy, Dual 3 Ymir, 7 Helenit ve 7 Mitre set ile birlikte 80. seviye bir çar yaparsak Wolf'lü şekilde 2113 atağı olacaktır. Önceki seviyeye göre hem atağı hem canı hem de resistleri oldukça yüksektir. Karakterimiz birçok hasara dayanacağı için para kasacağı slotların sayısı da bir hayli artacaktır.
Bu itemlerin Rosetta fiyatı 840M civarında. Hesaba üstümüzdeki kıyafetler dahil değildir. Asas oynuyorsanız artı 8 MD ve artı 8 VB yapabilirsiniz. Asas olarak Wolf'lü şekilde atağınız 2073 olacaktır. Elit bir rock biraz daha masraflı ancak gelirimiz de bir o kadar artacaktır. Küpe olarak M'e iyi bir tercih. Dual 2 M yaparak oldukça yüksek defans ve HP sağlıyoruz. Ardından buradan kaybettiğimiz Dex'i artı 2 out yaparak dengeleyebiliriz. Kemer olarak Judy 3 en uygun tercih. Bütçeniz yetiyorsa Elf 3 defans ve atak bakımından daha iyi olacaktır. Ancak aralarında uçurum bir fiyat var. Elbette elit bir okçuysak artı 2 legi ring olarak çok yakışacaktır. Büyük oranda HP ve resist sağladığı gibi atağımızı da arttırıyor. Elimize 7 Shenlong ve üstümüze 7 Crosset tercih edebiliriz. Shenlong'u yine crossbow olduğu için seçtim. Azaga'yı 7 ile hemen aynı fiyattalar. O da olabilirdi. Özetleyecek olursak Dual 2 M, 2 Out, 3 Judy, Dual 2 Legi, 7 Shenlong, 7 Crosset ile 83 level bir char, Wolf'lü 2796 atak olacaktır. Ayrıca görüldüğü üzere HP, defans ve resisti oldukça yüksek. Ekstra Minerva ve Patos'la şu hale getirebilirsiniz. Bu tarz bir char'ın ederi Rosetta için yaklaşık 80 GB olacaktır. Eğer bütçeniz daha da el veriyorsa belt ve neck alarak anti-set yapabilirsiniz. Asas oynuyorsanız da elinize 7 Kanjar ve 7 Moonlight yapabilirsiniz. Asasken de atak, HP, defans ve resistlerimiz böyle olacaktır. Rosetta için fiyatı 90 GB olacaktır. Moonlight yerine 9 Weapon Breaker tercih ederek fiyatı 83 GB'ye düşürebilirsiniz. Atak biraz düşer ama daha az maliyetli olur. Bütçenize göre karar sizlerin. Evet sevgili dostlar, giriş, ortalama ve elit bütçelere özel itemlerden bahsettim. Videonun sonunda da yine şu detaya değinmek istiyorum. Ben defansif oynamayı seven bir oyuncuyum. Çünkü attığım hasar kadar yediğimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz benim söylediğim hiçbir itemi yapmayıp full artı full atak yapabilirsiniz. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu tarz çağrıları yaptıktan sonra paranızı CZ ve Adrim gibi bölgelerde kasmak isteyeceksiniz. Doğal olarak bir çara büyük yatırımlar yaptığınızda büyük kazanç elde etmek isterseniz oralarda sizi rahat bırakacaklarını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. 5-10 dakikada bir sürekli insanlar gelip gidecek. Her gelen size tek atsaydı 5 kuruş para kazanamazdınız. Hatta isminizi artık tanıyanlar her gördüğü yerde sizi teklerdi. Kimsenin sizi rahatsız etmediği bir senaryo için elbette atak her zaman avantajlıdır. Ancak CZ ve Adrim'de hiçbir zaman böyle bir durum olmayacak. Bu yüzden de çarınızın düşmemesi rakibi alt edebilmek için bir fırsattır. Hatta yine sizi kesemeyenler isminizi tanıyacak ve bulaşmayacaktır. Bulaşırsa da ağzının payını alıp gidecektir. Elbette oyunculuğunuzun da bu duruma oldukça etkisi var. Toparlayacak olursak şahsi fikirlerimi naçizane sizlerle paylaştım. İşinize yarayacak bir rehber olduğunu düşünüyorum. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 18. bölümünün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.